Herkese merhaba, ben Merve. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizinle birlikte bu videoda sıcağı sıcağına yaşamış olduğum gebelikte şeker yüklemesi konusunu birazcık konuşmak istiyorum. Öncelikle bu videom kesinlikle bir tavsiye ya da öneri videosu değildir. Lütfen, hani ben bir doktor zaten değilim. Bu videoyu izleyerek bir karar vermeyin. Bir karar verecekseniz kendiniz ve doktorunuz arasındaki diyaloğa göre bu kararı verin. Neden böyle bir video çekiyorum? Öncelikle ondan bahsedeyim. Minik de notlar aldım unutmamak için ya da atlamamak için. Hikayede bir soru sormuştum. Bu süreci yaşayan var mı? Varsa hani neler yaşanıyor diye. Çoğu arkadaşım, çoğu tanıdığım yaptırmamıştı zararlı bulduğu için. Planlar da vardı fakat çok fazla detaylı konuşamadık. Onların müsaitliği, benim müsaitliğim çok uyuşmadı. Ben de bazı videolar izledim. İzlediğim videolarda da atlanılan kısımlar olduğunu düşündüm. Çünkü böyle cevap bulamadığım yerler vardı. Bu videoda da kendimce tecrübelerimi anlatmak istiyorum. Benim gibi cevapsız kalanlar olursa diye de umarım onlar da bir cevap videosu olmuş olur. Ayrıca bu videoda herhangi bir kararı desteklemiyorum. Kesinlikle belli edeyim bunu. Yani başım sıkıntıya girmesin. Tamamen kendi tecrübelerimi anlatacağım. Yaşadıklarımı anlatacağım. Sizinle de yorumlarda konuşabiliriz. Sizin de varsa tecrübeleriniz lütfen yazın. Kendimce başlıklar belirledim. O başlıklara göre gitmek istiyorum. Öncelikle şeker yüklemesi yaptırmaya nasıl karar verdim ondan bahsedeyim. Biliyorsunuz şeker yüklemesini herkesten istiyorlar. Fakat yaptırıp yaptırmamak tamamen sizin elinizde olan bir şey. Sizin inisiyatifinizde olan bir şey. Benim yaptırmaya karar vermemdeki en büyük sebep de bebeğimin oluşumunun rahme yakın olması, aşağıda olması. Normalde zaten oluşumlar aşağıda başlayıp yukarı doğru çıkıyor. Bebek büyüdükçe rahimde yukarı çıkıyor. Benim bir tık aşağısında kalmış. Yani bu da erken doğumu tetikleyebilecek bir durum aslında. Tabii ki ama bu sizin sağlığınızla da alakalı, bebeğin işte doğuma hareketiyle de alakalı, öyle söyleyeyim. Ben de bunun olabilme ihtimali olduğu için, şeker de bunu tetikleyebilecek bir etken olduğu için yaptırmak istedim. Kaçıncı haftada yükleme yaptırılıyor? 24 ile 28. haftalar arasında yaptırılıyor. Ben 25. hafta içerisindeyken bunu yaptırdım. Şeker yüklemesi dediğimizde yüklenecek şeker miktarı da 75 milim mi diyeyim size artık, 75 kalorilik diyeyim. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Bunu bana orada içmem için vermişlerdi. Ben de çöp bulamamıştım yakınımda. Çantaya atmıştım. Çantadan da sonra atmayı unuttum. Eve geldim. Videoda çekeceğim için yanımda bulunsun istedim. Bu şişe 250 milimlik bir şişe. Dediğim gibi 75 kalorilik bir şeker yüklemesi var içerisinde. Gazsız bir içecek. Tadı da gazoza benziyor. Ama hani gazı kaçmış bir gazoz. Öyle düşünün. Bu 75 kalorilik şeker neye denk geliyor? 2-3 dilim baklavaya denk geliyor. Bakıldığında büyük miktarlar değil. Hamileyken dikkat ediyorum. Ama sıfır şeker tükettim, işte hiç zararlı yiyecek yemedim dersem de yalan söylemiş olurum. Hani düşündüm, 2-3 dilim baklava gerçekten çok büyük sıkıntılar yaratabilecek hani şeyler değil. Hani yaptırırsam öğrenebileceğim negatif bir sonuçta bunu pozitife çevirip hani bebeğimin yararını çevirebilirim diye düşündüğüm için de yaptırmaya karar verdim. Sonraki başlığıma geçeyim. Yükleme nasıl oluyor? Şöyle oluyor. İlk önce sabahın erken saatinde gitmeniz gerekiyor. Gerçekten günün çoğunu hastanede geçiriyorsunuz. Ben bu kadar uzun sürebileceğini hiç düşünmemiştim. Saat yanılmıyorsam 9'da randevum vardı. 9'da oradaydım. İlk başta gittiğimde damar yolu açılacağını söyledi. Oradaki hemşire, kan alacak olan hemşire. Damar yolunu açtırdım. İlk kanınızı açken veriyorsunuz. Benim kanla ve iğneyle alakalı fobim olduğu için biraz kötü oldum. Sonrasında hemşire ön bilgi veriyor size. Bilmiyorum her hemşire aynı bilgileri veriyor mu ama benim hemşiremin bana söylediklerini yine aktaracağım. Kusmamam gerektiğini, herhangi bir baş dönmesi vesaire olduğunda hızlıca ona söylememi istedi.
Kusmamam neden gerekiyor? Eğer kusarsan dedi bütün yaptığımız işte açlık kanını da boşuna almış olunacak ve içeceği içtikten sonra kusarsanız içecek de boşa gitmiş olacak dedi. Ve bu içeceği verdi bana. Açlık kanımı aldıktan sonra. Ve bana dedi ki sabit bir yere git. 1 saat boyunca ayağa kalkmayacaksın. Bu içeceği de 5 dakika içerisinde, 5-10 dakika içerisinde iç, bitir. Bitirdikten sonra da saate bak. Yanılmıyorsam 9'u 10 geçe ben içeceği içtim ve sabit bir yerde oturdum. Lobide oturuyordum. 9'u 10 geçe içtim. 10'u 10 geçe ikinci kanımı vermek için beklemeye başladım. İlk 15-20 dakika hiçbir şeyim yoktu. Eşimle konuşuyordum. Etrafa falan böyle hani normal bakabiliyordum. Sonrasında böyle bir sıkıntılar olduğunu hissetmeye başladım. Ne oldu? Böyle sanki hani peltekleşir gibi oldum. Konuşmak istemedim. Böyle bir duruldum. Midem de hafif bulanmaya başladı. Hani kusma durumu olabilir diye de hiç konuşmak istemedim eşimle. Keşke böyle duvar tarafında bir yere geçseydim. Çünkü direkt kafamı böyle yaslayıp gözümü kapatıp uyku modunda oturabilirdim. Ama ben lobide oturduğum için arkamda boşlukta orada bir sıkıntı yaşadım. Siz hani buna dikkat edin. Kendinizi böyle hafif yaslayabileceğiniz bir yere oturun. Sonrasında ben o 1 saati doldurdum ve kan vermeye gittim. İkinci kanımı aldılar. Hemşire benim orada kötü olduğumu, zaten iğneden de korktuğum için birazcık sıkıntılı olduğumu bildiği için bana odaya geçip uzanabilirsin dedi. Sedyeye geçtim, uzandım. Tekrar 1 saat beklemem gerekiyordu. İkinci 1 saatimi beklediğimde de sedyede yatarak bekledim. Orada çok rahattım gerçekten. Hani gözümü kapattım. Eşimle yine konuşmaya falan başladım. Yani böyle biraz açılmaya başladım. Bildiğiniz şeker hastalarının şekerleri yükseldiğinde yaşadığı şeyi yaşadım aslında o an. Ama işte ikinci saatte daha iyiydim. Sonra ikinci 1 saatimi doldurduğumda 9'u 10 geçe, 10'u 10 geçe, 11'i 10 geçe 3. kanımı verdim. Ve hemşire bana dedi ki artık testin bitti. Yemek yiyebilirsin. Bazı hastanelerde parmaktan da delinip damlayla kan alınıyormuş. Koldan alınan kan haricinde hani 2 şekilde. Ben de sadece koldan alındı. Sonra biz doktoruma görünmek için beklerken yemek yiyelim dedik. Normal gittim, yemeğimi yedim. Şunu unuttum, pardon. Hemşire dedi ki şekerli şeyler yemeyeceksin. 2-3 gün boyunca en az buna dikkat et ve bol su tüketeceksin. Yani hani zaten vücudunuza çok fazla şeker girmiş. O an hani tatlı işte reçel, bal gibi şeyler yemeseniz de zaten hani canınız istemiyor. Onlara dikkat edeceksiniz. Yapacağınız tek şey bu. Onun haricinde ekstra herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Yükleme yapılırken de bunları yaşadım. Sonra doktorun yanına çıktım. Kontrollerim temiz çıktı. Tahlillerim temiz çıktı. Herhangi bir şeker durumum yok. Şeker durumu olmasında olsaydı ne olurdu? Bildiğim kadarını aktarıyorum arkadaşımdan öğrendiğimi. Doktor size burada bir diyet veriyor ve diyet yapıyorsunuz. Daha fazla dikkat ediyorsunuz. Normalde ben şu an şekeri olan birisi değilim ama hani yediklerime dikkat ediyorum. Çünkü hani sağlıksız beslenmek bebeğe de iyi değil bu süreçte, bana da iyi değil. Şeker çıksa 2 katı dikkat edecektim. Porsiyonlarımı azaltacaktım vesaire. Çıkmadığı için herhangi bir şey yapmıyorum. Yani normal dikkat etmem gereken seviyede dikkate devam ediyorum. Yükleme sonrası neler olduğunu da size anlattım. İşte bol su içeceksiniz ve bir süre şekerli beslenmeyeceksiniz. Sonra küçük notlar aldım. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şunu söyleyeyim. Gebelik şekeri gebelikle başlıyor ve gebelikle bitiyor. Hani bu varsa benle ömür boyu devam edecek gibi düşünmeyin. Ve gebelik şekeriniz varsa bunu öğrenmeniz bebek için en faydalı. Bebek adına tedbir almış oluyorsunuz. Doktor ona göre müdahalede bulunuyor. İşte size diyet vererek ya da doğum sonrası bebeğin ona göre tetkikleri yapılıyor. Yani bebek için aslında yapılan bir şey. Yaptırıp yaptırmamak tamamen size ve doktorunuza kalmış bir durum. Doktorunuzla lütfen konuşun. Gebelik şekerini özellikle ilk gebeliklerde
kontrol edilmesi, baktırılması öneriliyor. Varsa sonraki gebelikleriniz için de yaptırın ama. Eğer ki ailenizde şeker hastası varsa, ilk gebelikleriniz için konuşuyorum. İleri yaştaysanız, yani 35 yaş üstüyseniz, hipertansiyona sahipseniz özellikle ilk gebeliklerde yükleme yaptırılması şiddetle tavsiye ediliyor. Eğer ki şekeriniz çıkmadı, ikinci, üçüncü gebeliklerde yaptırıp yaptırmamak tamamen sizin kararınıza kalmış oluyor. Mesela ben de eğer ki yine böyle rahimde herhangi bir yakınlık ya da bebeğin erken doğma riski olmazsa ikinci, üçüncü, tabii ki Allah bilir, gebeliklerde yaptırmayı düşünmüyorum. Şiddetle tavsiye edilen durumlar da var. Bunlar neler? İşte kilo probleminiz varsa, yaşınız ileriyse, 35 yaş üstüyseniz, ondan sonra ilk gebeliğinizde şeker sorunu yaşadıysanız ya da ailenizde şeker hastalığı varsa ilk ve ikinci, üçüncü gebeliklerinizde de yine yaptırmanızı doktorlar tavsiye ediyor. Bu zorunlu bir şey kesinlikle değil. Tamamen size kalmış bir durum ama bu size kalmışken bebeğinizde düşünmek zorundasınız tabii ki. Hani benim gibi bir sıkıntılı bir şeyiniz varsa acaba demektense, acaba diyerek 9 ay beklemektense yaptırıp kafanız rahat bir şekilde devam edebilirsiniz. Bana soracak olursanız hani yaptırdığıma pişman mıyım? Değilim. Yine olsa yine yaptırırım. İlk gebeliğim için konuşuyorum. Hani bundan sonrası için de yine bebeğin işte rahimde oluşumu vesaire sıkıntısına göre şekillenir yaptırıp yaptırmamam. Ama bunda şu an yaptırdım ve içim rahat. Diğer testlerden neler yaptırdığımı sorarsanız da sadece detaylı ultrasonu yaptırdım. İkili tarama, üçlü tarama, dörtlü tarama testlerini yaptırmadım. Onlar bana mesela gereksiz geldi. Ama doktorum benden mesela bunları istemişti. Yine doktorumla konuşarak hani bunları yaptırsam ne olur, yaptırmasam ne olur yine doktoruma sordum. Bebelikte herhangi bir hastalık, bebelik ne? Bebekte herhangi bir hastalık varsa müdahale edebiliyor musunuz diye sordum direkt olarak. Doktor da bana dedi ki sadece hastalığı tespit etmiş oluyoruz. Herhangi bir müdahalede bulunulmuyor dedi. Hastalıktan kastı Down sendromu gibi hastalık. Down sendromu olması benim için hiçbir şey değiştirmeyecek. Bunu yaptıranlar da Down sendromu varsa bebeği aldırmak isteyenler çoğunlukla dedi. Benim böyle bir durumumda olmadığı için dediğim gibi tarama testlerini yaptırmadım. Sadece detaylı ultrasona girdim şeker yüklemesinden önce. O da gayet güzel çıktı çok şükür. Ve şeker yüklemesine de işte bebeğin oluşumu sebebiyle, aşağıda olması sebebiyle karar verdim. Anlatacaklarım bu kadar. Aktaracağım başka bir şey yok. Olursa açıklama kısmına yine onu not olarak bırakırım. Sizlerin tecrübesini de merak ediyorum. Varsa aklınızda sorular konuşalım. En azından birbirimize fikir vermiş, dayanışma halinde olmuş oluruz. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.